Çeten, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nde Dış Ticaret Uzman Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Sizlere bugün tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteğinden bahsedeceğim. Bu tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteği bizim halihazırda yürütmekte olduğumuz 2008'e 2 sayılı tasarım desteği hakkında tebliğ kapsamında kurgulandı ve 21 Aralık 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğin uygulama usul ve esaslarına ait genelge aslında bu desteğin detaylarına ilişkin bilgilendirme yapıyor. Bunu da 12 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe girdiği için artık başvuruları açığız biz. Bu mevzuat ve eklerine Ekonomi.gov.tr'de biraz önce Gözde Hanım'ın bahsettiği gibi ana sayfadan ihracat bölümüne, ihracatta ihracat destekleri bölümüne girerek tasarım desteğini seçerseniz mevzuata ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir tebliğimiz, bir tebliğe ilişkin uygulama usul ve esaslarını gösteren genelgemiz ve başvuru usul ve esaslarını gösteren toplam 13 tane ekimiz ve tasarım ve ürün geliştirme başvuru formumuzu bulabilirsiniz. Şimdi ben size yalnızca bu tebliğ kapsamındaki desteklerden tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteğinden bahsedeceğim. Temel amacımız zaten tebliğimizin de amacı Türkiye'de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırılması. Tasarım ve ürün geliştirme projeleri özelinde amacımız ihracatçı şirketlerimizde tasarım departmanlarının kurulması ve bunların geliştirilmesinin hızlandırılması. Ve tabii ki biz İhracat Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan bir destek olduğu için de bu gelişen tasarım ve inovasyon yetkinliğiyle ihracatta katma değerinin artırılması. Yani aslında bu projede amaç tasarım departmanı olmayan şirketlerin tasarım departmanı kurmaları. Tasarım departmanı var olan şirketlerin bu tasarım departmanlarını gerek istihdam ettikleri tasarımcılar, modelistler ve mühendisler gerekse edindikleri teçhizatlar, alet ve malzemeler bakımından güçlendirmek. Tasarım ve ürün geliştirme projelerinin tebliğ tanımına bakacak olursak, firmaların moda, endüstriyel tasarım ve inovasyon kapasitelerinin artırılarak ihracata yönelik katma değerli ürün üretmeleri amacıyla uygulanacak projeler olarak tanımlanıyor. Hedef kitlemiz tasarım potansiyeli bulunan bütün şirketler. Şirketler de yine Türk Ticaret Kanunu uyarınca kurulmuş şirketleri kapsıyor. Desteğe ilişkin süreç şemasını ekranda görebilirsiniz. Tam olarak size detaylı bir şekilde anlatacağım zaten. Öncelikle bir başvuru aşamamız var her destekte olduğu gibi. Başvurular doğrudan bakanlığımıza yapılıyor. Bakanlığımıza yapılan başvurular önce ilgili uzmanlar tarafından değerlendiriliyor. Daha sonra tasarım destek komitemiz var, müsteşarımızın başkanlığında kurulan. Bu komiteye sunuluyor. Bu komitenin istişare görüşü alınıyor ve daha sonra bir nihai değerlendirme yapılıyor yine bütün bakanlık tarafından. Bu değerlendirmede bu destek kapsamına alınan kriterlerinden projenin süresi, içeriği, bütçesi, hedefleri ve çıktıları özellikle göz önünde bulunduruluyor. Destek miktar ve oranlarımızda istihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendisin brüt maaşları toplam en fazla 1 milyon Amerikan dolarına kadar. Tasarım departmanı için edinilen alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderleri toplam en fazla 250 bin Amerikan dolarına kadar. Seyahat ve web sitesi üyeliği giderleri de yine toplam en fazla 150 bin Amerikan dolarına kadar destekleniyor. Bunlar yıllık limitler değil, proje boyunca sunduğumuz limitler. Bir projede en fazla 3 yıl sürebiliyor ve bakanlığımız tarafından yapılacak değerlendirmeler sonucunda 2 yıl daha uzatma verilebiliyor. Asıl dikkatinizi çekmek istediğim nokta proje bazında %50 oranındaki desteklerden bir şirket faaliyet süresi boyunca en fazla bir kez destek alabiliyor. Dolayısıyla bu programı, bu destek programını gerçekten şirketiniz hazır olduğu zaman tasarım departmanına en fazla sayıda tasarımcı istihdam etmek ya da en fazla alet, teçhizat, malzeme almak ya da en fazla seyahat gerçekleştirmeyi planladığı aşamada başvurmanızı öneriyorum. Çünkü bu zaten mevzuat yürürlüğe girdi. Çok uzun sürede yürürlükte kalacağına eminiz. Bunun dışında izleme ve ölçümleme. Hem biz projemizin sizler tarafından izlenmesini ve ölçümlenmesini bekliyoruz profesyonel şirketler olarak. Hem de biz bakanlık tarafından zaten bunların ölçümlenmesini ve raporlanmasını takip ediyor olacağız. Başvuru aşamasını detaylandıracak olursak, şirketler tasarım ve ürün geliştirme projesi başvuru formu ve 2 belgelerle bakanlığa başvuruda bulunur demiştik. Bu başvuru formu ve 2 belgeleri zaten Ekonomi.gov.tr adresinde bulabilirsiniz. Çok kısa
tanımlamanız, projenizin uygulanacağı alanı yani moda tasarım ya da endüstriyel tasarım alanını seçmeniz, projenizin genel amacından bahsetmeniz, proje boyunca yapmayı öngördüğünüz faaliyetlerden bahsetmenizi, bir proje sorumlusu belirlemenizi istiyoruz. Proje sorumlusunun gerçekten bu projeye hakim, şirkette çalışan ve bakanlığımızla sürekli iletişim halinde olabilecek bir şirket yetkilisi olmasını bekliyoruz. Daha sonra projenizi detaylandırmanızı istiyoruz bu başvuru formunda ve gerekçelendirmenizi. Bunun yanı sıra dediğimiz gibi sizlerden de projenin izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin efor bekliyoruz. Bir takım performans kriterlerimiz var. Bunların tamamı ya da bir kısmını seçerek siz de projenizin gidişini yıllık bazda değerlendirebilirsiniz. Bu değerlendirmeye göre zaten yıllık raporlamalar talep ediyoruz. Şirketin kimlik bilgilerini yine başvuru formunda belirledikten sonra şirketin tasarımla ilgili mevcut durumuna ilişkin bilgilendirme yapmanız gerekiyor devamında. Şirkette öncelikle tabii bir tasarım departmanı bulunuyor. Eğer bir tasarım departmanı bulunmuyorsa bu bölümü atlayarak kurmayı planladığınız tasarım departmanında ne yapmayı düşündüğünüze ilişkin bilgilendirmeler bekleyeceğiz. Ama eğer bir tasarım departmanı varsa bu bölümü tasarım departmanının detaylarına ilişkin bilgilendirme yapmanızı bekliyoruz. Tasarım departmanı varsa bir önceki bölümde dolduruldu, yoksa zaten atlandı ve şimdi proje faaliyet çizelgesine geçtik. 3 yıllık projemizin öncelikle 1. yılında detaylı bir şekilde yapmayı öngördüğünüz harcamaları ve bunlara ayırdığınız bütçeyi yazmanız gerekiyor. Bunlar dolar cinsinden, Amerikan doları cinsinden. Daha sonra aynı şekilde projenin 2. yılı ve 3. yılı için de bu bilgilerin doldurulması gerekiyor. Bundan sonra tabii ki bir taahhütname var. Verilen bilgilerin gerçekliğiyle ilgili. Ve son olarak ekler dediğimiz aslında çok basit ekler. Başvuru aşamasını zorlaştırmayacak bir başvuru formu ve ek sistemi var. Yalnızca şirketin sicil gazetesi ve bu taahhütnamenin altını imzalayan yetkiliğin şirket yetkilisi olduğunu kanıtlayan bir imza şeklinde talep ediyoruz. Bu başvuru formu ile ilgili özel olarak söylemek istediğim şey, birkaç başvuru aldık bu konuda. Reddettiğimiz başvurular da oldu. Çok soyut bir projeyle bakanlığımıza başvurulmasını istemiyoruz. Gerçekten somut bir şekilde şirketiniz özelinde geliştirilen bir projeyle bakanlığa başvurulmasını istiyoruz. Somut rakamlar, somut hedefler, somut faaliyetler ve somut çıktılar bekliyoruz bu başvuru formunda. Bu başvuru formu bakanlığımıza iletildikten sonra bakanlığımız uzmanları bir ön inceleme çalışması gerçekleştirecekler başvuruda bulunan şirkete. Bu ön inceleme çalışmasında şirketin mevcut tasarım yetkinliği ve bu tasarımı geliştirme potansiyeli, üst yönetimin projeyi sahiplenme düzeyi ve proje ekibinin niteliği alanlarında, özellikle bu alanlarda yoğunlaşarak şirketin tasarım potansiyelini görüyor olacağız. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından bakanlık yetkilileri tarafından bir ön inceleme çalışma raporu hazırlanacak. Bu rapor çerçevesinde ve tasarım destek komitemizin de istişare görüşü dikkate alınarak başvuru sahibi şirketin projesinin destek kapsamına alınıp alınmadığı belirlenecek ve bu konudaki belirleme şirkete bildirilecek. Bu tasarım ve ürün geliştirme projelerinin süresi bahsettiğimiz gibi 3 yıl olabilir. 2 yıl daha uzatma var, ondan bahsedeceğim. Bu aşamada eğer destek kapsamına alınırsanız en azından 3 yıllık bir destek süresi kesin. Ancak destek kapsamına alınmazsanız, size bir red bildirimi gelirse, 6 ay beklemeniz gerekiyor bu red bildiriminden itibaren yeniden başvurabilmek için. Ama tabii ki bu süre içinde şirketler 6 ay, 1 yıl ya da birkaç yıl sonra kendilerini hazır hissettikleri zaman tekrar başvurabilirler destek kapsamına alınmak için. Zaten destek kalemlerinden bahsetmiştik. Burada şunu da söylemek istiyorum. Biz bu tebliğ yürürlüğe girdikten sonra özel sektörden, başvuran şirketlerden, uygulamayıcı kuruluşlardan aldığımız bir takım geri dönüşlerle istihdam edilecek tasarımcı, modelist ve mühendisleri istihdam edilen, hali hazırda istihdam edilmiş olan tasarımcı, mühendis ve modelistlerin de desteklenmesini kapsayacak şekilde revize ettik. Ve bu dün de en son resmi makamdan tarafından imzalandı ve önümüzdeki haftalarda sanıyorum ki siz eğer başvuruda bulunmak isterseniz, siz başvuruda bulunduğunuz tarihler itibariyle
hali hazırda istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin de brüt maaşları desteklenebilecek. Bunun yanı sıra bizim bu tebliğimiz zaten amacından da belli, Türk tasarım kültürünü geliştirmek ve bunu yaygınlaştırmak olduğu için bizim tebliğimizin tanımlar bölümünde tasarımcı Türk tasarımcı olarak tanımlanıyor. Yüksek öğrenim görmüş, ilgili tasarım alanında yüksek öğrenim görmüş, Türk vatandaşı olan tasarımcı olarak tanımlanıyor. Dolayısıyla bu proje kapsamında istihdam edilecek olan tasarımcı da aslında Türk tasarımcıyı ifade ediyordu. Ama yine bu tebliğ değişikliğimizle yalnızca tasarım ve ürün geliştirme projeleri desteklenmesi kapsamında 2 tane yabancı tasarımcı istihdamı da destek kapsamında değerlendirilecek. Bunun dışında alet, teçhizat, malzeme ve yazılım giderlerine ilişkin de 9 sayfadan oluşan, yine sektörle istişare halinde oluşturduğumuz bir liste var. Bunu moda ve endüstriyel tasarım olarak 2'ye ayırdık. Bu da genelgemizde ek 13 olarak yer alıyor. Oldukça detaylı. İncelemenizi tavsiye ederim. Evet. Hala modadayız. Şimdi endüstriyel tasarım alanına geçtik. Bu listede de bulabileceksiniz oldukça geniş bir yelpazede verdiğimiz destekler. Bunun dışında bu tasarım departmanı ve web sitesi üyeliğine ilişkin giderlerde toplam 150.000 Amerikan dolarına kadar proje süresi boyunca ve %50 oranında desteklenecek. Şimdi biraz daha detay önem arz eden hususlara değinecek olursak, tasarımcı, modelist, mühendis ortaklara ödenen brüt maaş ve benzeri ödemeler destek kapsamında değerlendirilmez. Bu tasarımcı, modelist ve mühendisin bir iş akti kapsamında şirket tarafından istihdam ediliyor olması gerek. Ortak olamayacağı gibi freelance çalışan tasarımcılar da desteklenmeyecek. Web sitesi üyeliği kapsamında nihai tüketiciye yönelik olmayan sektöre özgü yeni trend ve tasarımların yer aldığı web sitesi üyeliklerini destekleyeceğiz. Örneğin WGSN. Seyahat kapsamında da tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirket tarafından istihdam edilen tasarımcı, modelist ve mühendislerin ekonomi sınıfı ulaşım giderleri desteklenir. Tabii bu seyahatin içeriğine ilişkin seyahat dönüşünde bu tasarımcı, modelist ve mühendislerin rapor hazırlamaları ve uygulamacı kuruluş olan ihracatçı birliklerine bu raporu iletmeleri gerekir, destek kapsamında değerlendirilebilmesi için. Harcama başvuru, öncelikle destek başvurusu bakanlığımıza yapıldı. Bakanlığımız tarafından bir ön inceleme prosedürü gerçekleşti. Destek kapsamında görüldü şirket. Daha sonra yaptığı harcamalar destek kapsamında değerlendirilmesi için başvurularını, yani harcama belgeleri, ödeme belgeleri, sözleşme ve faturadan oluşan harcama belgelerini üyesi oldukları ihracatçı birliklerine iletecek şirketlerimiz. İhracatçı birlikleri tarafından sonuçlandırılacak harcamalar. Bu projelerin destek kapsamına alındığı tarihten itibaren yılda bir kez tasarım ve ürün geliştirme projesi uygun görülen şirkete yine bakanlığımız uzmanları tarafından bir yerinde inceleme çalışması gerçekleştirilecek. Ve her yıl birer değerlendirme raporu hazırlanacak. Ve dolayısıyla şirketin bu 3 yıl sonunda 2 yıl daha destek kapsamına devam edip etmemesi hususu da bu raporlar sonucunda belli olacak. Destek süresi sona eren tasarım ve ürün geliştirme projelerinin destek süreleri bakanlık uzmanları tarafından yıllık periyotlarla düzenlenen değerlendirme raporları çerçevesinde ve tabii yine Müsteşarımız Başkanlığı'ndaki Tasarım Destek Komitesi'nin istişare görüşü alınarak aynı limitler dahilinde, yani toplam yine 1.4 Amerikan dolarını aşmamak üzere destek miktarı 2 yıl daha uzatılabilecek. Benim sunumum bu kadar. İsterseniz soru cevaplara geçebiliriz. Bu tasarımcılar dışarıdan hizmet alma şeklinde yapamaz mıyız? Hayır, tasarım danışmanlığını desteklemiyoruz. Dediğimiz gibi bu destek mekanizmasının amacı zaten in-house tasarım. Yani tasarımcı istihdamını, sanayici ile tasarımcıyı aynı şirket çatısı altında birleştirmek. Ama yani tasarım yapan şirketler var. Evet. Yani üretici ve bu onların işi zaten. Bizim adımıza. O tarz tasarımcı şirketlerini de ayrıca destekliyoruz aynı tebliğ kapsamında. Bu tarz tasarımcı şirketlerini bu tebliğ kapsamında ayrıca destekliyoruz. Yani biz bunları tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri olarak adlandırıyoruz mevzuat olarak. Ve biz zaten onların aslında verdikleri hizmetler ve ilişkin ayrı bir destek mekanizmamız var. Ama siz şirket
olarak alacağınız tasarım danışmanlıklarını desteklemiyoruz. Çünkü projemiz kapsamında böyle bir destek var. O da bir hayır. Başka soru? Mevcut tasarım departmanımızda işe başlayabiliyor muyuz? Böyle bir işe başlayabiliyor muyuz? Evet, tabii ki. Yani illa dışarıdan birini almak zorundalığımız yok. Yok. Aynı masrafları ona göre organizasyon yapıyoruz. Evet, yeter ki proje başvuru formunda ne olduğunu belirtin. Ama tabii bize bir projeyle başvuruyorsanız bu projenizin tasarım departmanını geliştirmek olması gerek. Hani bunu Bir illa... amacı olması lazım yani. Somut dediğimde biraz öyle. Evet. Evet, evet. Yani illa tasarımcı istihdam etmek zorunda değilsiniz ama evet başka türlü yani bir projeniz, bir amacınız olmalı. Bu da üründen çok tasarım departmanı yani iş gücü odaklı olmalı aslında. TÜBİTAK desteklerinden biraz ayrılıyoruz bu konuda. Buyurun. Yurt dışı birimlerden gerçek kişiye vermiyor mu destek? Yok, en başta zaten şey, STK'ların üstünden. Tek ortaklı bir bilgi şirket. En basit kurulmuş. Buyurun. Danışmanlık ve ilgili destek var. Tasarım ve ürün geliştirme desteği adı altında geçiyor. Ar-Ge ile ilgili bir danışmanlık almak istiyoruz. Danışmanlık ve ilgili bir desteği. Yok. Ama bir şey de tasarım firmalarına ait olan destekle aynı tedbirde üretim danışmanlığı ile ilgili bir Şirketler ve destek var. tasarım ofislerimize veriyoruz. Evet, biraz önce de bahsettiğim gibi. Ama şimdi şöyle, o zaman aslında konumuz değil ama tasarımcı şirketlerin ve tasarım ofislerinin desteklenmesi hakkında da bizim ilgili maddelerimiz var. Ben mevzuat metinlerini hem ekonomik dosyalarıyla bulabilirsiniz, evet, hem de burada da bırakacağım zaten. Orada eğer okuduysanız zaten direkt tanımlarda da görebilirsiniz tebliğde. Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi olabilmesi için bir şirketin en azından bir ortamın tasarımcı olması gerekiyor. Yani tasarımcı da bizim tebliğimizde aslında biraz daha geniş kapsamlı tanımlanıyor. İlla tasarım alanında yüksek öğrenim görmüş olmak değil, eğer bir yüksek öğrenimi yoksa kişinin bu tasarımcı ortağı tasarım alanında, ilgili meslek örgütüne üye olabilir. Örneğin işte Moda Tasarımcıları Derneği'ne, örneğin HTMK'ya ama hani bu koşulların sağlanması gerekiyor tasarım şirketi, tasarım ofisi olabilmek ve dışarıdan alacağınız danışmanlıkların destek kapsamında değerlendirilmesi için. Bu koşulu sağlıyorsanız yine tebliğ kapsamında başvuruyorsunuz. Tasarım ve ürün geliştirme ilgili şirketlerin bununla ilgili destek veriyorsunuz. Bunun için de Ar-Ge ile ilgili ben bir danışmanlık beslemek istiyorum. Sonuçta ürün geliştirme. Buna bildiği danışmanlık desteği ne zaman oluyor? Anladım. Olmuyor. Ya aslında çünkü bu zaten şey bir proje. Hani Ar-Ge projesi gibi geniş kapsamlı bir proje değil. Şirketin burada salt tasarım departmanının oluşturulması destekleniyor. Bununla ilişkin Ar-Ge ile ilgili Ürün geliştirme var. Ar-Ge danışmanlığı desteği, evet, o endüstriyel tasarımla ilgili düşünüldü aslında. Belki de iyi ifade edemiyoruz proje diyerek bu destek mekanizmasını ama hani bu destekten faydalanırken bu destek kalemlerinden bu destek kalemleriyle mükerrerlik teşkil eden diğer devlet yardımlarından faydalanamazsınız ama örneğin Sanayi Bakanlığı'nın bir takım destekleri var. Aynı içerikte olmayan danışmanlığa ilişkin ya da KOSGEB'in tasarım danışmanlığına ilişkin dışarıdan alınacak destek mekanizmaları var. Bunları birleştirebiliriz. Evet, mükerrerlik teşkil etmeyen başka desteklerle birleştirip belki sizin için daha fazla iş yükü olur. Hem o bakanlığa başvurmak hem başka bir bakanlığa başvurmak ama hepsini birbiriyle mükerrerlik teşkil etmeyecek şekilde alabilirsiniz. Şu ilk oradan geldi. Sorun var bir tane. İkinci soru. Süreç nasıl ilerleyecek? Tamam. Biz başvurduk. Bakın kabul etti. İstihdam başladı. İşte aile tesisatları, şeyler başladı. Vesaire. Faturalar ne zaman verilecek? Ödemeler nasıl yapacak? Bu konuda henüz yeni başladığı için bir planlanan bir süreç var mı? Birincisi. İkincisi 3 yıl bitti. Şirketi incelediniz ve şirketten talep geldi ki daha uzatılması için bütçeler tekrar oluşturuluyor ya da eski bütçeler çerçevesinde mi 1 milyon 250 ve 150 bin dolar çerçevesinde mi bu devam edecek? Üçüncüsü aslında burada sizin anlattığınız sanırım üçüncü desteğiniz bu proje, bu destek kapsamında. Burada bazı tasarımcı arkadaşlarımız da var, kendi ofisleri kuran arkadaşlarımız da var. Bu
tasarım ofislerine ilişkin de bilgilendirmede bulunuyor. Şimdi birincisi bizim İhracat Genel Müdürlüğü tarafından sağladığımız bütün desteklerde başvurular sizin ilgili faaliyeti destek kapsamında değerlendirilmek üzere başvuruda bulunduğunuz faaliyete ilişkin ödeme yaptığınızı gösteren ödeme belgesi tarihinden itibaren 6 ay içinde uygulayıcı kuruluş olan İhracatçı Birliği'ye yani DENİB'e ibrazınız gerekiyor evrakları 6 ay içinde. Şimdi eğer siz bu ödeme gerçekleştikten sonra 1-2 hafta içinde birliğe başvurursanız siz daha bu 6 aylık sürede olmadan belki geri ödemenizi alabilirsiniz. Eğer başvuru belgelerinizde bir eksiklik, bir hata ya da destek kapsamında değerlendirilmeyecek bir unsur yoksa. Ama eğer siz bu başvuruyu 6. ayın sonunda yaparsanız ve bir takım eksiklikler çıkarsa, birlik size bir eksik bildirimi yaparsa, sizi bir 3 ay daha verirse, dolayısıyla bu süreç bir yılda tamamlanırsa yaklaşık, tabii bir 6 ayda bu ödemenin bakanlığa bildirilmesi, Merkez Bankası'na talimat verilmesi ve ödenmesi sürecektir. Dolayısıyla yani siz bu desteği 3-4 ayla 1-1,5 yıl arasında alabilirsiniz. Bu biraz size bağlı. Eğer prensipli, düzenli ve hızlı çalışırsanız eğer, birliklerimiz de o şekilde çalışıyorlar zaten. Çok kısa süre içinde destekten faydalanabilirsiniz. Bunun için öngörülen belli zaman aralıkları yok dediğimiz gibi. Harcamayı yapar yapmaz başvuruda bulunabilirsiniz. İkinci sorunuz... 3 yıl süretten sonra. Evet. Buna ilişkin de 1,4 milyon Amerikan doları toplam destek miktarı. Projeniz 2 yıllık da olsa, 3 yıllık da olsa, 5 yıllık da olsa bu ücretiniz değişmeyecek. Bu 3 yılın sonunda gerek birinci yılın, gerek ikinci yılın, gerekse 3. yılın sonundaki değerlendirme raporlarını biz kendimiz göz önünde bulunduracağız. Bunu ilaveten de sizden bu proje süre uzatımına ilişkin 2 yıllık yeniden tahmini bütçe ve projeye ilişkin öngörülerinizi talep edeceğiz. Siz bunları da zaten bize 3. yılın sonundaki değerlendirmede sunuyor olacaksınız. Ve buna ilişkin kısa bir süre içinde destek kapsamına alınıp devam edip etmeyeceğiniz belirlenecek. Yani ekstra bir bütçe verme şansınız var yani. Yok, hayır. Aynı bütçede kullanılmayan kalemler. Örneğin bu 3 yıl içinde 1 milyon Amerikan dolarına kadar tasarımcı istihdam desteği alınmış ama seyahat giderleri 250 bin, 100 bin Amerikan doları harcama yapılmış. Dolayısıyla biz kalan 150 bin Amerikan dolarına ilişkin seyahat giderleri destekleyebileceğiz ama artık tasarımcı istihdamını destekleyemeyeceğiz. Üçüncü sorumuz. Ona en son dönelim. En son dönelim. Merhabalar. Şimdi tekstil üzerine konuştuk. Normalde ben şimdi yeni bir oluşum içerisindeyim. Offset baskı üzerine çalışıyorum. Kendi yerim var, kendime ait. Ama mesela ben yanımda bir eleman çalıştırmak istiyorum. Grafik tasarım mezunum. Hani buna da bir destek kapsamı oluyor mu? Hani illa hani tekstil tasarımcısı olmasına gerek yok. Moda endüstriyel diye ayırdık. Endüstriyel tasarım kapsamı zaten çok geniş. Offset baskıyı da kapsamı. Bir de ikinci sorum, illa hani az önce demiştiniz ya, tasarımcılar illa hani bir yüksek öğrenimden veya bir lisans mezunu olmasına gerek yok. Çalışan bünyede herhangi bir derneğe üye olması da... Herhangi bir dernek değil, ilgili meslek. Başlıca onların isimleri nelerdi? Onları ben kaçırdım ama. Grafiker tasarımcılar meslek kuruluşu diye bir kuruluş var mesela. Neden diyorum? Çünkü atıyorum ben arayış içerisinde olduğum zaman atıyorum gelen arkadaşımız çok yeteneklidir ama herhangi bir üniversite mezunu değil, herhangi bir akademiyle sertifika eğitimi alıp geliyor. Hani o zaman ben o çalışanın ile o derneğe başvurup üye yapıp ondan sonra bize başvurdu. Bu tekstil için de geçerli. Her alan için Anladım. tasarımla ilgili yeterli. Başka sorusu olan? O zaman aslında program dışında ama tasarım şirketleri ve tasarım ofisleri desteğiyle ilgili de kısaca bilgilendirme yapayım. Hatta mevzuatımızı da açıp size göstereyim. Bir şey söyleyebilir miyim? Programın her türlü dışına çıkabilirsiniz. Yani hiçbir sorun yok. Madem ki böyle bir araya geldik, değerlendirelim. Soru sorayım. Bu yapılan tasarım çalışmaları ve ürün geliştirme çalışmaları sonuçta bir şeyler ortaya çıkıyor. Bunların pazara yönelik olması, nihai müşteriye ulaştırması yönünde de teşvikler mevcut mu sizin bu programınız? Örneğin web sitesiyle ilgili bahsediyorsunuz. Web sitesi kurulumu ile ilgili mesela destek var mı? Kurulumundan kastınız? Web sitesi kurulumundan kastınız sizin oluşturacağınız web siteleri mi? Altyapısını sizin oluşturacağınız.
içeriği destekliyoruz yalnızca. Sizin oluşturacağınız web siteleri için. Yani Alibaba gibi siteler. Yok, Alibaba değil. Yani tasarıma özgün ve nihai tüketiciye de yönelik olmuyor. Yani tasarımcıların özellikle kullandığı siteler. WGSN, evet, özellikle tekstilde. Büyük bir işte. Şimdi o tasarım, yurt dışı tasarım şeyler var, siteleri var. Evet. O siteleri de destekliyorsunuz değil mi? Mesela Shutterstock diye bir de site var mesela. Oradan tasarımcıların devamlı şeyler. Evet, bu tür sitelerden bahsediyoruz. Evet. Yani Shutterstock'u destekliyorsunuz. Evet. Buyurun. Firmanın özellikle acilen bahsettiğimiz site WGSN doğru siteye fazlasıyla ihtiyacı var. Ama projeyi hazırlamak için aceleci olmamızı tavsiye ettiniz. Evet. İş dünyası aceledir. Her zaman hazırlık, hızlılık vardır. Acaba bu proje kabulleri etap etap olabilir mi? Yani firmanın Ar-Ge tasarım boyutunda Tek bir proje. Yani ve 3 yıllık bir destek. Aynı limitler içinde 5 yıla da hayır, çıkabilir. teşviklerde genelde revize şeklinde performansa dayalı etap geliştirilebilir mi o anlamda söylüyorum. Çünkü bahsettiğiniz konsept. Tabii. Yıllık değerlendirmelerde hani siz bizlere bahsettiğim gibi her yıl rapor sunacaksınız. Bu raporda bizim projemiz umduğumuzdan daha farklı bir yönde evrildi. Bu şekilde gelişti ve bu şekilde projemizin 2. ve 3. yılına ilişkin projeksiyonlarımızı şu şekilde revize etmek istiyoruz gibi bir başvuruda bulunursanız biz de bunu değerlendiririz. Bunun tabii gerekçelerini de görmek isteriz. Ama tabii ki bu zaman zaten sizin ilerlemeniz, yani şirketin departmanının gelişmesi iyi yönde olduğu sürece her türlü kabul ederler. Şimdi o zaman tasarımcı şirketi ve tasarım ofisinin tebliğimizi nasıl tanımladığını bakarak başlayalım. Tasarımcı şirketimiz yine tabii her destek kaleminde olduğu gibi Türk Ticaret Kanunu hükümlerince kurulan şirketlerden olmalı. Türkiye'de ticari ve veya sanayi faaliyette bulunan tasarımcının ortak olduğu endüstriyel ürün tasarımı veya halı tasarımı alanında faaliyet gösteren şirketleri ifade ediyor. Tasarım ofisi ise sadece tasarım hizmeti veya danışmanlığı faaliyetinde bulunan ve bünyesinde en az 3 adet tasarımcı bulunan endüstriyel ürün tasarımı ve moda tasarımı alanlarında faaliyet gösteren şirketi ifade ediyor. Buradaki en az 3 tasarımcı, bünyesindeki en az 3 tasarımcı, bu 3 tasarımcının da şirket ortağı olmasını gerektirmiyor. İstihdam edilen tasarımcılar olabilir, hepsi ortak olabilir ama en az bir ortağın tasarımcı olması gerekiyor. İsterseniz tasarımcı tanımına da buradan bakalım, daha net bir şekilde görelim. Tasarımcı, faaliyet alanına göre ilgili mesleki örgüte üye olan veya tasarım ya da tasarımla ilgili yüksek öğrenim görmüş Türk tasarımcıları şeklinde tanımlanıyor. Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerine sağladığımız destekte yine bir değerlendirme sürecimiz var. Tasarım ve ürün geliştirme projelerine benzer şekilde. Önce destek kapsamına alınma kısmına değinelim. Evet. 4. ve 5. maddelerle ilgili olan kısımlara bakabilirsiniz. Tasarım şirketlerimiz ve tasarım ofislerimiz yine bir başvuru formu var onlara yönelik ama çok daha kısa, daha az kapsamlı bir başvuru şekli. Bu formu doldurduktan sonra bakanlığımıza başvuruda bulunuyorlar. Yine bakanlık uzmanları tarafından tasarım yetkinliklerinin ölçülmesi için onlara bir ön inceleme çalışması gerçekleştiriliyor. Bu ön inceleme çalışmasının geri dönüşü olarak şirkete destek kapsamına alınmadığı bildiriliyor. Prosedürel olarak aynı ilerliyoruz. Yine başvuru bakanlığımıza yapılıyor. Harcama dosyaları birlikler tarafından sonuçlandırılıyor. Yalnız birinci fark, burada tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinde bir adet tasarımcının ortak olması gerekiyor. İkinci farklı destek kalemleri oldukça farklı. Destek kalemlerine dönecek olursak, tasarımcı şirketleri ve tasarım ofisleri destek kalemleri aynı, destek miktarları farklı. Ama ürün geliştirme projelerinden tamamen farklı kalemler bunlar. Şimdi öncelikle bu şirketlerin yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri tanıtım harcamaları. Bunun için bir ekimiz var, biraz önce size gösterdiğim ek gibi.
bütün ana hatlarıyla belirlediğimiz tanıtım faaliyetlerini kapsıyor. Bunlar %50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin Amerikan doları olarak destekleniyor. Yurt dışı birimler, bu birimlerin hem kurulum dekorasyon giderleri hem de brüt kira giderleri ve kiraya ilişkin alınan danışmanlık hizmetleriyle vergi resim harç giderleri yine %50 oranında ve yıllık en fazla kurulum dekorasyon için 100 bin, kira için de 200 bin Amerikan dolarına kadar destekleniyor. Burada tasarımcı ofisleri ve tasarım şirketlerinin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım tesciliyle ilişkin harcamaları ve yurt dışı marka tescili ve bu marka tescillerinin korunmasına ilişkin uzatma süreleri belgeleri alınabilmesi için yine yıllık en fazla 50 bin Amerikan doları ve %50 oranında destekleniyor. Burada istihdam edilen tasarımcılar ve modelistlerin brüt maaş giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 150 bin Amerikan dolarına kadar destekleniyor. Tasarım ürün geliştirme projelerinde ortağın tasarımcı olmaması ve tasarımcı istihdam etmesi ve çok kalabalık bir tasarım ekibinin olması amaçlanıyordu. Burada zaten ortağımız bir tasarımcı, örneğin Hüseyin Çağlayan ki şu an destekleniyor gerçekten. Ama onun da tabii ki yanında modelist ve tasarımcı ekibiyle birlikte çalışmaya ihtiyaç duyuyor ama daha az istihdamı olduğu için yıllık 150 bin Amerikan doları burada uygun bulunarak buraya ilave edildi. Bunun dışında da yine belirttiğimiz danışmanlıklar. Burada uluslararası rekabet avantajını arttırmak üzere alacakları ve yine uzun bir ekibimiz var. Ekikide belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler diyoruz. Bu danışmanlıkları başlıklandıracak olursak yönetim danışmanlığı, bilişim danışmanlığı, yine tasarım danışmanlığı ve uluslararası hukuk danışmanlığı destekleri. Tasarım ofisleri de yine göreceğiniz gibi aynı kalemlerde ama tanıtım harcamaları 150 bin Amerikan doları, kurulum dekorasyon 50 bin, brüt kira giderleri 100 bin gibi daha düşük kalemlerle destekleniyor. Şirketin türüne göre ayrıştırıldı bunlar. Yine marka patent tesciliyle ilgili aynı miktar 50 bin Amerikan doları yıllık. İstihdam edilen tasarımcı ve modelistler içinse daha fazla destek sağlıyoruz tasarım şirketlerindense tasarım ofislerine. Çünkü zaten onların de facto 3 tane bünyelerinde tasarımcı olmasını öngörüyoruz, ön koşul olarak görüyoruz. Yine danışmanlık destekleri de 100 bin Amerikan dolarına kadar yıllık destekleniyor. Tasarımcı şirketleri ve tasarım ofislerinin destek süreleri 4 yıl oluyor. Sorularınız varsa öyle devam edelim. Tasarımcı şirket ya da tasarım ofisi olma kriterlerini sağlayan şirketimiz var mı? Peki bir tasarımcı olan var mı aranızda? Söylemek istediğiniz ya da sormak istediğiniz bir şey var mı? Nasıl başlayalım? Tamam, yine sizinle başlayalım. Gelmedi soru. Tasarımcı ofisleri özellikle yurt dışına yönelik teşvikler. İhracat tabii. İhracat Genel Müdürlüğü tarafından sağlanıyor. Ama burada ben tasarımcı arkadaşlarımla soruyorum. Burada ofis var. Birçok ihracatçı firmalarda tasarım desteği sağlıyor bazı arkadaşlar. Tasarım danışmanlığı veriyor. Bir şekilde ihracatçılara destek olmuş oluyor aslında. Yani. Evet. Bu firmaların isim belli, faktörler neyse her şeyse. Evet. Bu arkadaşların bu destek kapsamında değil mi? Değil. Yani ihracat yapmak gerek. Yani o şekilde bir desteği bakanlık olarak bizim sağlamamız mümkün değil zaten. Biz dış ticarete yönelik. Tasarım ihracatı, tasarımcı firmalar yönelik. Evet. Yani dolaylı yoldan da bir tasarım bir ihracat arıyoruz. Yani başka türlü zaten aslında bu desteklerde mesela Gözde Hanım'ın anlattığı tebliğde bir ihracat şartı vardı ama tasarım desteğinde biz başvuru aşamasında herhangi bir ihracat şartı aramıyoruz ama biz ihracat genel müdürlüğüyüz ve yaptığımız her faaliyetin, verdiğimiz bütün desteklerin ihracata geri dönüşünün olmasını bekliyoruz. Özellikle de tasarım desteği biraz önce de gördüğünüz gibi TÜRKOİT'i ve tasarım destekleri katma değerli ihracatı destekleyen programlar. O yüzden aslında destek başvuruları biraz daha zorlu. Belli bir ön inceleme var, belli kriterler var. Hani destek kapsamına alınmak için gerçekten biz bu şirketin katma değerli ürün üreteceğini ya da katma değerli ürün tasarlayacağını ve nihayetinde biraz daha katma değerli ihracata katkıda bulunacağını kanaat getirmemiz gerekiyor. Bir soru, buyurun. Ben şimdi özel firmada tasarımcıyım. Şimdi projeyi şu şekilde geliştiremezdim. Şirketimiz %100 oranında ihracat yapan bir firma.
burada tasarım ve ürün geliştirme projeleri kapsamında tasarım şirket ve tasarım ofisleri için markalaşmayı arıyoruz. Belli bir marka teslimini arıyoruz ama tasarım ve ürün geliştirme projelerinde biz fason üretimi de destekliyoruz. Yani fasona yönelik tasarımları da destekliyoruz. Projemizde genel hatlarıyla bu şekilde açıklanabilir. Bu bir projedir ama dediğimiz gibi çok havada kalan bir proje bu şekilde. Bunu detaylandırmanız Yani sadece marka anlamında değil. Fasonda. fasonda olur ama dediğim gibi hani proje bu şekliyle çok havada kalıyor. Detaylandırılması, gerçekten hayatı nasıl geçirileceğine ilişkin bilgilendirme yapılması gerekiyor. Kim? Ha, buyurun. Merhaba, Volkan İlmi. Şimdi benim bir şirketim var. Kendim de tasarımcıyım. Sizin bu bahsettiğiniz teşvikten ben ihracat yapma şansım yok. Yani tasarımın ihracatı yok çünkü. Nasıl faydalanacak tasarımcılar? Aslında tasarımın şu şekilde, dolaylı olan bir şekilde ihraç edilebiliyor. Burada tasarlanan ürünlerin mesela işte yine Hüseyin Çağlar'ın örneğinden gidebiliriz. Ya da o hatta yurt dışında yapıyor. Hakan Yıldırım örneğinden gidebiliriz. İstanbul'da tasarımını yapıyor. Aynı zamanda Londra'da bir ofisi var. Çizdiği ürünler İstanbul'da bir atölyede üretiliyor. Ve bunlar daha sonra ihracat olarak Londra'ya, Paris'e gönderiliyor. Ya da artık uzak doğuya da gönderilmeye başlandı. Hani dolaylı yoldan bir ihracatı bekliyoruz ve bu ihracatta Hakan Yıldırım'ın ortağı olduğu şirketten gidiyor diyelim mesela. Ama kendi şirketinden ihracat yapıyor, doğru mu? İşte ama yani burada birçok tasarımcının o şansı yok ki zaten şu an. Evet. Buradaki birçok tasarımcı iş firmaya, şu anda, firmaya. evet, yani bununla ilişkin dediğim gibi yani bizim bakanlığımızın yapabileceği bir şey yok ama ben tasarım danışma konseylerinde de görev alıyorum. Buna ilişkin Maliye Bakanlığı'nın şu an proje aşamasında olan bir desteği var. Hani sizin gibi ihracata dökemeyen tasarımları, ihracata dökemeyen şirketler için bir vergi iadesi şeklinde bir projeleri var. Eğer hayata geçerse takip etmenizi tavsiye ediyorum. Gerçi eminim lansmanı yapılır. Artık tasarımla ilgili yalnız Ekonomi Bakanlığı değil, aslında diğer kamu kurum ve kuruluşları da destek üretmeye başladı. Ama hani sizin konumuzda olan bir şirket için bizim bakanlığımızın destek vermesi mümkün değil. Onu anlamamız gerekiyor. Buyurun. Tasarım ofisi konusunda bir sorum olacaktı. Mesela şahıs olarak ya da limited olarak şirket kuruldu. Yurt dışında da birçok yerde vardı. Mesela Paris'e gidiyorsun, oradan desen satın alınır. Yani buradaki iki nokta var. Bu Türkiye'de hazırlanmış tasarımcı ofisi kurduktan sonra yapmış olduğu tasarımlarını yurt dışında satarsa, yani folyo olarak, kağıt olarak ya da CD olarak bunu satması mı? Yoksa Türkiye'de ofisi kurup bu tasarım desteğini Türkiye'deki firmalara vererek ya da nasıl ihracatı geliştirerek mi olması gerekiyor? Yani iki farklı şey var çünkü. Şöyle, mesela tasarım ofisine örnek olarak da DesignObis şirketini biliyorsunuzdur. Mesela DesignObis bizim tek tasarım ofisi olarak destek kapsamında olan şirketimiz. Şöyle yapıyorlar, başlarında bir profesör var, altında yine tasarımcı bir grup var. Bunlar yaptıkları tasarımları biz de gördük. Belli bir proje haline getiriyorlar ve daha sonra bunları yabancı alıcılara satıyorlar. Bu şekilde işleyebilirsiniz. Başka soru? Şirketimizde bir tasarım departmanı kuracağız. Kurmadan önce mi başvurmamız gerekiyor? Şirketi kurduktan sonra başvurmamız gerekiyor. Departmanı kurduktan sonra. Yani aslında departmanı kurmadan önce başvurursanız sizin için daha faydalı olur. Onaylanma gibi bir şeysi var mı? Onaylanma gibi bir süreci var mı? Var, Ne kadar süreç de yine kriterleri zaten size söyledim. Şirketin tasarım potansiyeline, üst yönetimin tasarım departmanının sahiplenme düzeyine ve proje ekibinin niteliğine dikkat edeceğiz ve daha bir takım kriterlerimiz daha var. Eğer bu kriterlere uygun bir başvuruda bulunursanız, başvuru formunu bakanlığımıza gönderdiğiniz tarihten itibaren bir hafta içinde bakanlık uzmanlarımız sizinle iletişime geçerler.
Ve bu tarihten itibaren en erken 3 hafta içinde şirketinizdeki ön inceleme çalışmasını sizin ve bakanlık uzmanlarının uygun olduğu tarihlerde planlayabilirsiniz. Bu 3 haftadan sonra da bir hafta içinde yine bakanlık uzmanlarının bunu kendilerinin değerlendirmeleri, daha sonra komitemizin toplanması, komiteye sunmaları, hatta bu komiteye sizler de çağrılabilirsiniz projenizi sunmak üzere. Komitede görüşülmesi ve daha sonra yine bir hafta içinde de şirkete bildirilmesi süreci olursa en erken 1,5 ay diyebiliriz. Ama eğer proje başvuru formu eksik gönderilirse ya da işte randevulaşma durumu ileriki tarihlere sarkarsa ya da komitemiz toplanamazsa bu yine bir 3 ayı bulabilir. Yani. Böyle bir desteği oluşturduğu için bakanlar gerçekten hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten ben bu sektörde 21. yılındayım. Profesyonel çalıştım. Kendi şirketimi kurdum. Kendi markam oluşturdu. Bu markadaki ihracatlı tasarımı gerçekten değer veriyorum. Bu proje gerçekten bizim ihracatçının ihtiyacı olan tasarımın hep işverenlerin hep düşündüğü ama cesaretle yani o masrafları karşında alamayla ilgili birçok soru işaretleri olan bir üründür aslında. Bu çok büyük bir teşvik verecektir bence. Ama keşke bu teşviği biz tasarımcı ofisleri de yani ihracatçıya destek olan tasarımcı ofisleri de verebilseydik özellikle bunu da yani faturalarından oradan buradan kontrol mekanizması geliştirebilirdi. Bence çarpı 2-3 diye etkisi olabileceği düşünüyorum. Yani şahsi görüşüm. Yani bir eleştiri anlamında söylemiyorum. Bu eleştiri değil, biz bunları talep olarak değerlendiriyoruz. Hatta sektörle istişare olarak değerlendiriyoruz. Yani Denizli marka oluşturmaya başladı. Çok gelişim var. Son 3-4 yılda fuarlara bakıyorum. Hangi tekstilde, el tekstilde fuarlara tasarımcılar kendilerini göstermeye başladılar. Her firmada ben bunu görüyorum. 4 yıl önce baktığınız zaman standları, oradaki ürünleri ve sunumları bu yıl gerçekten dağlar kadar farklı. Keşke birçok arkadaşımız da şirketlerde bir şekilde orada başlıyor, kendisini yetiştiriyor ama bir şekilde kendi yolunu çiziyor bu arkadaşlarım. Aralarında çok yetenekli arkadaşlar var. Zaten Denizli için söylüyorum. Bu arkadaşların ihracatçı dışında destek olacağı bir şey yok. Yani varsa da belki toplam Denizli'deki portföyün %20'sidir. Asıl kazançlarını, beklentilerini ihracatçı firmalardan karşılar. Yani dolayısıyla bu da ihracata aslında bir destektir. Bunun kontrolünü de faturayı kime yapıyorsun, bu firma ihracatçı mı, hatta bu ürün ihracat edildi mi gibi kontrol mekanizmaları oluşturduğu benim şahsi fikrim. Yine de çok teşekkür ediyorum. Yani gerçekten emeği geçen herkese bizim için ihracatçı firmaları için çok büyük bir destek. Ben de teşekkür ederim görüşünüz için. Yani dinamik mevzuat zaten. İlk başladığında böyle değil. Sürekli bir şeyler katarak, özel sektörden geri dönüş alarak. Sürekli değişti, tebliğ edildi. Sonra bir şeyler sorarken başka bir tebliğ geldi falan. Şimdi en son hali yeni ufak bir değişiklik. Ufak tefek değişiklikler oldu ve olacak da ileride. Teşekkür ederim görüşünüz için. Hepsini değerlendiriyoruz. Bir soru daha var mı? Buyurun. Şimdi web sitesi üyeliklerinde bize ilgili bir soru sormak istiyorum. Bunlarda ciddi anlamda web sitesi artık şeyi var, meseleleri çoğaldı. Bunlarda herhangi bir limitleriniz var mı? Çünkü biliyorsunuz ki bunların yıllık üyelikleri ciddi anlamda yüksek. Bunlarda şu kadar siteye kadar şey yapabilirsiniz. Şirket sayısı sınırlamadık ama 3 yıl için gördüğünüz gibi seyahat artı web sitesi üyeliği 150.000 Amerikan dolarına kadar destekledi. Yani, dolayısıyla bu kurgu artık şirkete kalmış. O zaman teşekkür ediyorum. Sağ olun.